Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde yeni dosya açmayı, bilgisayarımızda yer alan daha önce kullandığımız bir DVG dosyasını açmayı ve genel olarak kısa da olsa bir arayüz tanımıştık. Şimdi bu kısımda arayüzü biraz daha detaylı tanıyacağız. AutoCAD'imizi açtığımızda bizi karşılayan ekranımızın sol üst kısmına geldiğimizde bir AutoCAD simgesi görüyoruz. Bu AutoCAD simgesi bizim menümüz oluyor. Tıkladığımızda çıkan kısımlardan yeni bir dosya açma, var olan bir dosyayı açma, kaydetme gibi, çıktı alma gibi özellikleri görüyoruz. Üst kısmında ise bir komut arama, alt kısmında ayarlar kısmına gibi bastığımızda bizi direkt AutoCAD'in ayarlarına gönderdiği kısmı görüyoruz. Ve burada da bastığımızda direkt AutoCAD'den çıkmamızı e, sağlayan bir kısım görüyoruz. Bu da bizim ana menümüz oluyor. Ana menümüzün hemen sağında yer alan kısma ise Quick Access Toolbar deniyor. Yani hızlı erişim menüsü olarak geçiyor. Burada en çok kullandığımız özellikleri sıralayabiliyoruz. Burayı kendimiz de isteğimize göre özelleştirebiliyoruz. AutoCAD'in bize standart olarak verdiği Quick Toolbar'da hemen bir yeni dosya açma, yanında açma gibi özellikler bulunuyor. Siz diyelim ki yeni dosya açmayı çok kullanmıyorsunuz. En azından buradan kullanmıyorsunuz. Bu ok işaretinden bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Veyahut da diyelim buraya yeni bir komut eklemek istiyorsunuz. More Commands kısmına gelip şuradan kendiniz Quick Toolbar'ı bulup geliyoruz. Quick Toolbar diyor, görüyorsunuz. Quick Access Toolbar'a gelip bunu da alttan açıp gördüğünüz gibi hepsi sıralanmış oluyor. Buradan altta yer alan komutlardan hangisini kullanacaksanız yukarıda arayıp buraya sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ben 3D Array komutunu çok kullanıyorum diyelim. Aramama gerek yok şu anda burada. O geldi karşıma. Bunu tutup yukarı sürüklediğimde buraya 3D Array'i getirecek apply dediğimde. Apply diyorum. 3D Array komutunu buraya getiriyor. Ben daha sonrasında bunu e, kullanmaktan vazgeçtim. İşime yaramıyor artık. Sağ tıklayıp buradan remove dediğimde ve apply dediğimde artık quick toolbar'ımda bu komut yer almıyor. Ya da mesela ben niv'i açıp kapadığımda niv sona doğru geldi listenin. Ben bunu yeniden başa almak istiyorum. O zaman tutup niv'i yukarı sürükleyip apply dediğimde yine eski haline gelmiş oluyor. Yani buradan e, quick toolbar'ımı istediğim şekilde düzenleyebiliyorum. Buraya örnek veriyorum. Line yazıyorum. End diyorum. Aşağı kısımda line'ı seçtim. Ben line'ı çok kullanıyorum. Getirdim niv'in hemen altına. Apply dedim. Gördüğünüz gibi line geldi. Buradaki line sekmesi, line seçeneği aslında buraya da gelmiş oldu. Şu an kaldırıyorum. Apply deyip eski haline getiriyorum. Yine aynı şekilde geri alma, ileri alma tuşları da burada yer alıyor. Alt seçeneklerde More Commands'i gördük. Show Menu Bar dediğimiz kısım ise Show Menu Bar'a bastığımızda burada File, Edit, View gibi kısımların ekstradan bir menü barımız yer alıyor. Bu da bazı özelliklerimizde bize işimize yarıyor. Onları da daha sonra yeri geldiğinde göreceğiz. Şu an kapatabiliriz. Diğer bir kısımda da Show Below the Ribbon diyor. Peki Ribbon ne oluyor? Ribbon, şu gördüğünüz kısım komple buranın adı Ribbon olarak geçiyor. Yani biz mesela Ribbon'un Home sekmesindeyken Draw araçlarına ulaşabiliyoruz. Yani ben size Ribbon'dan sekmesini, parametre kısmını açalım dediğimde burayı açmış oluyoruz. Ya da e, View kısmına geldiğimizde ben Ribbon'un View kısmından bana Join'i seçin dediğimde Join kısmını buradan bulabiliyoruz. Bu kısma Ribbon diyoruz. Buraya geri dönecek olsak Show Below the Ribbon dediğimizde ise Ribbon'un altında göster. Yani Quick Toolbar'ım Ribbon'un altında gözüksün şeklinde bir seçenek oluyor. Sizin kullanımınıza burası daha rahat geliyorsa bu seçeneği seçebiliyorsunuz. Ama ben üstte kullanmayı seviyorum. Onun için geri bastığımda Show Above the Ribbon dediğimde Quick Toolbar'ım yine eski yerine getirmiş oluyor. Quick Toolbar'ımın hemen yanında yer alan kısımda ise AutoCAD'in sürümü ve bunun hangi versiyonda olduğunu, onun yanında ise benim dosyamın formatını ve ismini drawing.dvg olduğunu söylüyor. Burada da gördüğünüz gibi zaten
sekmede yer alan drawing.dvg kısmı yazıyor. Bu format kısmının hemen yanında yer alan kısımda ise daha önceki kısımda da söylemiştim. Daha önceki derste söylemiştim. Burada da bizim hemen bir yardım sekmemiz var. Ben buraya herhangi bir şey hakkında yazdığımda, örnek veriyorum, Line yazdığımda Line hakkındaki internet üzerinden bana bilgileri destek kısmında ulaştırıyor. Sağ tarafta ise üyelik kısmı ve satın alma işlemleri yer alıyor. Bu kısımda da standart bildiğimiz aşağı indir dosyayı, yani AutoCAD'e minimalize et, küçült. Daha sonrasında ekrandan küçült ve kapat seçeneklerimiz geliyor. Aşağı kısma geldiğimizde buranın ribbon olduğunu söylemiştim. Ribbon'un ana kısmında Home sekmesinde daha çok kullandığımız Draw, Modify, Annotation kısımlarımız yer alıyor. Bunların üzerinde çok temel çizimlerimizi yapıp editleyebiliyoruz. Bir alt kısmına geldiğimizde de burada da sekmelerimiz var. Yeni dosyaları nasıl açacağımızı görmüştük. Bastığımızda aynı bir tarayıcıda olduğu gibi arda arda sekmeleri burada açabiliyoruz. Birden fazla dosya arasında geçiş yapabiliyoruz. Mesela ben şu an 3 tane çizim dosyası açtım. Birinci dosyaya geçiyorum. Buradan ikinci dosyaya geçiyorum. Üçüncü dosyaya geçiş yapabiliyorum. Yani 3 tane çizimi aynı anda, 4 tane çizimi aynı anda beraber çalışabiliyorsunuz. Veyahut da üçüncü çizimde bir tane unsurunuz var, bir objeniz var. Bunu kopyalayıp direkt buradan sekmeler arasından geçiş yapıp biri hemen kopyalayabiliyorsunuz. Bildiğiniz bir tarayıcı sekmesi burada da var. Şu an kapatıyorum. Bu kısımda da 3 çizgiden yeni bir dosya açma ve bunun türevlerini görmüştük. Daha sonrasında alt kısmımız gridimiz oluyor bizim. Tüm çizimlerimizi bu gördüğünüz alan içinde yapıyoruz. Bu alanın şurasında hemen sağ üst kısmında gördüğünüz yine bir aynı dosyamızı küçültme ve kapatma seçeneklerimiz olabiliyor bu çalışma alanımızın. Bu mesela küçülttüm. Ben bunu geri büyüttüğümde eski haline geliyor. Kapatıyorum. Kapattığımda dosyayı kapatmama yarıyor. Şu an kapatmayacağım. Buradan da dosyanızı kapatabiliyorsunuz. Hemen sağda yer alan gördüğünüz bir pusulaya benzer kısım var. Üzerinde tab yazıyor. Buna biz View Cube diyoruz. View Cube'ümüz daha çok 3 boyutta kullandığımız bir özelliğimiz. Mesela View Cube kısmımıza geldiğimizde gördüğünüz gibi pusula benzeri bir yapı bizi karşılıyor. Biz View Cube'ümüzü daha çok 3 boyutlu çizimlerde kullanıyoruz. Şöyle gösterdiğimizde gördüğünüz gibi 3 boyuta bir geçiş yapmış oluyoruz. Bu View Cube'ümüzü daha çok 3 boyutta kullanacağız yeri geldiğinde. Şu anda üst görünüme çevirebiliriz. Bu kısma bastığımızda da bizi köşe kısma gönderdi. Üst görünüşe yeniden geldik. Bu kısım, bu sekmemizde bizim navigasyon barımız oluyor. Biz 2 boyutta daha çok pan ve zoom kısmını kullanıyoruz. Pan benim gridde objeleri sürükleyip onlara istediğim şekilde erişmemi sağlıyor. Zoom kısmı da gördüğünüz gibi bunlara yaklaşıp uzaklaşmamı sağlıyor. Ben bunları açıp kapatabiliyorum. Genelde navigasyon bar kullanılmadığı için, kullanmadan kastım daha çok mouse'la hızlı erişim olduğu için buradan sağ üstten kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde benim View küpümü de şu an mesela gidiyor. Ben bunu açıp kapatmak istediğimde View kısmına geldiğimde buradan kendisini açıp kapatabiliyorum. UCS küpümü çok kullanmadığım zamanlarda, yani burada görmek istemiyorum. Şu an 2 boyut çalıştığım için bir bana etkisi olmuyor. Kapatmak istiyorum. View kısmına gelip View küpe bastığımda bunu kapatıp açabiliyorum. Aynı şekilde navigasyon barı da tekrar kullanmak istediğimde buradan kapatıp açabiliyorum. Bu gördüğünüz benim koordinat sistemindeki yönlerimi, akslarımı, eksenlerimi gösteren kısmı X, Y kısmına da UCS ikon deniyor. Onu da aynı şekilde View kısmından kapatıp açabiliyoruz. Peki bunları yaptık. Aşağı kısma doğru geçtik. Aşağı kısımda neler var? Programımızın alt kısmında buraya komut satırı deniyor. Komut satırı bizim AutoCAD'de elimiz kolumuz diyebiliriz. Çünkü programla tüm iletişimi buradan sağlıyoruz. Buraya hızlıca bir komutu girdiğimizde, örnek veriyorum Modify sekmesinde kopya özelliğini kullanacağız. Komutu yazdığımızda bize hemen bunu getiriyor. Biz aynı zamanda bunu grid üzerinden direkt hiçbir şey aktif değilken
copy yazdığımızda yine komutumuzu getirebiliyoruz. Yani aslında imlecimiz hiçbir şeye basılı değilken, aktif değilken yazdığımızda da biz aslında komut satırına erişmiş oluyoruz. Burada komut satırının ayarlar kısmı var. İşte input seçenekleri. Daha sonrasında geçmiş kısmı, yani hangi komutları en son girdiğimiz. Girişte giriş ayarlarımız. Ondan sonra bizim bir gördüğünüz üzere şeffaflık ayarımız, transparency ayarımız var. Bunun şeffaflığını ayarlayabiliyoruz. En alt kısımda da genel ayarlar kısmımız var. Burada gördüğünüz üzere en son, yani şu bir önce dediğimiz history'nin burada kısa bir versiyonu var. Ben en son UCS ikona basıp daha sonra da copy komutunu girmişim. Bana bunu gösteriyor. E, Ben bu komut satırımı buradan da daha kod biçiminde yaptıklarınızı gösteriyor. Bu komut satırımı ben istediğim şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu bu boyda da uzatıp kısaltabiliyorum. Yanında gördüğünüz, sol tarafta gördüğünüz noktalardan tuttuğumda ise ekranımın istediğim bir yerine koyabiliyorum. Tüm bir ekranın altına tutturabilirsem getirebiliyorum. Yine aynı şekilde yerine aynı eski konumuna getirebiliyorum. Arkadaşlarımızın genelde programı kullanırken bilerek ya da yanlışlıkla olarak yaptığı bir kısım var. O da bu komut satırını yanlışlıkla da ya bilerek olsa kapatıyorlar. Şu çarpıya basıp. Bu çarpıya ilk bastığımızda bize bir soru soruyor. Diyor ki bunu kapatacağım, ben komut satırını kapatacağım. Eğer geri getirmek isterseniz CTRL 9'a basın diyor. Bunu ilk seferde göremezsek, bunu onayladığımızda bir daha bize o ekran gelmiyor. Şu anda ben komut satırını kapattım. Uğraşıyorum ediyorum ya, yukarıdaki böyle sekmeleri araştırıyorum. Ribbon kısmına bakıyorum. Hiçbir şekilde komut satırım gelmiyor. E, O nedenle CTRL 9'a bastığımda benim komut satırım tekrar gelmiş oluyor. Bu da aklımızda bulunsun. Komut satırıma o seçeneği sorduğunda, işaretlediğimde, kapattığım zaman bana bir daha o soruyu sormuyor. Bu nedenle CTRL 9'a basıp komut satırımı tekrar getiriyorum. Ama komut satırını şu anda olmasa dahi ben boşluk bir kısma komut yazdığımda bana zaten getirmiş oluyor. Ama ben yine de aşağıda her zaman olmaz bulunduruyorum. Sol kısma geldiğimizde ise burada da template'ler üzerine, sayfa ayarları ve layout'lar üzerine bir kısmımız var. Peki layout'lar nedir? Onlara gelelim. Biz şu anda çizdiğimiz bu grid dediğimiz kısma çizdiklerimiz model oluyor. Bir çizim yaptığımızda biz bunu model üzerinden çizmiş oluyoruz. Layout'lar ise daha çok bizim çıktı ve çıktı almadan önceki ön izleme kısımlarımız oluyor. O şekilde ayarlıyoruz. Bir ölçeklendirme yaptığımızda, işte A4 boyutuna, A5 boyutuna bir ölçeklendirme yaptığımızda ön izleme gibisinden bu layoutlardan görebiliyoruz. Daha sonrasında bu alt kısımda ise bizim programımızın diğer alt özellikleri var. Mesela burada bir koordinat kısımları gözüküyor. Gridimi açıp kapatabildiğim kısımlar olabiliyor. Bunların detaylı olarak göreceğiz. En sağda ise bunların kullanmadıklarımızı deaktif edebildiğimiz kısımlarımız var. Mesela ben koordinat görmek istemiyorum. Koordinat kısmına bastığımda onu tekrardan deaktif edebiliyor. Arayüzümüz genel olarak böyle. Daha detaylı olarak ilerleyen derslerde göreceğiz.